Temel ve Teknik Analiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte temel eğitimin ilk dersini işleyeceğiz. Konumuz grafikler. Bu dersin sonunda grafik nedir, grafiğin amacı, grafik ne işe yarar, grafiğin türlerini hep birlikte öğrenmiş olacağız. Gelelim grafik nedir sorusuna. Sayısal verilerin çizgilerle ifade edilebilmesi yöntemine grafik denir. Ekranda gördüğünüz her bir mum bir sayısal veriyi ifade ediyor. Böylece sayısal verilerin anlaşılması, yorumlanması mümkün olur. Ekranda gördüğünüz gibi grafiğin amacı neydi arkadaşlar? Sayısal verileri görselleştirerek ikisi arasında karşılaştırmalar yapabilmemize imkan sağlardı. Burada mum grafiği olarak karşımıza çıkıyor sayısal veriler. Bu mumun açılış noktası buraymış. Yükselmiş. Burası yükselmiş. Burası tepe noktası, yükseliş noktası. Gerçi bunları şu an anlatmayayım. Çünkü biz eğitimlerimizde de mum grafiği üzerinden analizler yapacağız. Mum grafiğini daha iyi, daha ayrıntılı bir şekilde zaten bir sonraki videomda anlatacağım. Şimdilik pek fazla anlatmama gerek yok. Sadece karşılaştırmalar nasıl yapılır? Bu mumun kapanış noktası buraymış. Eğer sonraki mum bir önceki mumun kapanış noktasından aşağı doğru inerse düşüşe geçiyor, fiyat düşüyor ve bu herhangi bir renk olabilir. Bu mumu şu anki benim kullandığım mum yeşille kırmızı. Herhangi istediğiniz bir renkte yapabilirsiniz. Siyahla beyazı da tercih edenler çok. Ama ben yeşille kırmızıyı tercih ediyorum. Yani bu mumların rengi kesinlikle önemli değil. Bir önceki mum kapanış noktasını burada yapmış. Ondan sonraki gelen mum açılış noktasını buradan yapmış. Eğer açılış noktasından aşağı doğru giderse mum kırmızıya dönüyor. Düşüş yapıyor. Bir önceki fiyattan aşağı doğru düştüğü için kırmızıya dönüyor. Eğer yukarı doğru çıksaydı bu yeşil olacaktı. Yani yükselen bir grafik gösterecekti. Şu an alçalan bir grafik var. Ne oldu? Grafik burada kapanışı verdi. Bu baktığımız günlük bir grafik. Hani grafiklerin saatlik, günlük. Gerçi bunları bir sonraki videomda daha ayrıntılı anlatacağım. Kapanışı burada yaptı. Bir sonraki mum açılışı burada yapıyor. Onun kapandığı yerden hemen açılışı yapıyor. Ve yukarı doğru gittiği için ve bu kapanışı alttan yaptığı için, bu fiyatta yaptığı için bir sonraki mum onun fiyatından yukarı doğru gittiği için yeşile dönüyor. Yani yükselen bir grafiğin, yükselen bir fiyatın olduğunu bize gösteriyor. Yani bakarsanız aynı yerde tekrar kapanışı verdi ama mum yeşil, kırmızı değil. Neden? Çünkü kapanışı bir önceki mum alttan verdi, şuradan verdi kapanışı. Yani düşen grafik aşağı doğru kapanışı yapıyor. Yükselen grafik de yükseldiği yerden kapanışı yapıyor. Bu şekilde grafikler üzerinde karşılaştırmalar yapmamıza imkan sağlıyor. Ve böylece grafikleri yorumlayabiliriz. Grafik ne işe yarar? Grafikler teknik analiz araçlarını uygulayarak pozisyonlara karar vermekte kullanacağımız temel fiyat gelişim göstergeleridir. Grafikler sayesinde trendi belirler, direnç ve destekleri tespit eder, formasyonları keşfeder, çeşitli analiz araçlarını kullanarak kendimize bir yol haritası çizmemize olanak sağlar. Burada demek istenilen, bahsedilen grafikler nasıl bir harita, nasıl bir yol çizeceğimizi öncülük ediyor. Grafikleri teknik analiz araçlarını kullanarak yorumlayabiliriz, kendimize bir yol haritası çizebiliriz. Burada demek ise destek, direnç, trend çizgileri, formasyonlar, anten, çanak, yükselen kanı, bunlar gibi formasyonları çizmemize, kararlar almamıza yardımcı oluyor. Sol köşede gördüğünüz simgelerin hepsi teknik analiz araçlarıdır. Bunları kullanarak grafikler üzerinde destek, trend, formasyonları uygulayarak kendimize bir yol çizmemize yardımcı oluyor. Teknik analiz araçları sayesinde. Grafiğin türleri. Şekilde gördüğünüz gibi en başta çubuk grafiğimiz var. Çubuk grafiğimiz çubuk şeklinde. Videoda görünüyor mu? Videoda görünüyordur inşallah. Şu şekilde olan grafikler çubuk grafiğidir. Mum grafiği de şu şekilde. Gördüğünüz gibi mum grafiği ile Heikin-Ashi grafiği birbiriyle aynı. Çünkü Heikin-Ashi grafiği mum grafiği üzerinde çalışan teknik bir grafiktir. Bu yüzden birbiriyle aynıdır. Çizgi grafiği de çizgi şeklindedir. Alan grafiği belli bir alanı gösteriyor. Renko grafiği de dikdörtgeni andıran şekilde sayısal verileri grafiğe dökmüştür. Tagı da boru şeklini andırıyor arkadaşlar. Boru şeklinde olanlar. Şekil grafiği de yuvarlak ve altıgen şeklindedir. Evet arkadaşlar, sizler için grafik türlerin kısa ve öz tanımını yaptım. 8 çeşit grafik türü vardır. Bunlardan yalnız bir tanesini kullanacağız. Benim videomda kullanacağım mum grafiği. Teknik analizlerimizi mum grafiği üzerinden yapacağız. Bizim burada öğreneceğimiz sadece mum grafiğidir. Bunu bir sonraki videomda daha ayrıntılı bir şekilde
sizlere öğreteceğim. Sadece sizi bilgilendirmek amaçlı bu türlerden kısa ve öz bir şekilde bahsettim. Gelelim bunların tanıtımını öğrenmeye. Çubuk grafiği. Çubuk grafiği ve sütun grafiği olarak da bilinir. Yatay ve düşey sütunları kullanarak kategoriler arasında ayrım yapmaya ve sayısal karşılaştırmaları göstermeye yarar. Grafiğin bir ekseni karşılaştırılan kategorileri, diğer ekseni ise bir değer ölçeğini gösterir. Mum grafiği. Forex piyasasında en çok kullanılan grafik türü mum grafiğidir. Japonlar tarafından geliştirilen mum grafiklerin ilk ortaya çıkışı 1850 yıllara dayanır. Teknik analizde kısa ve orta vadeli grafik incelemelerinde kullanılan mum grafikleri Forex piyasasında kısa vadeli spekülatif işlemlerin ağırlıkta olması nedeniyle en çok kullanılan grafik türlerinden biridir. Heikenhaus tekniği piyasa eğilimlerini tespit etmek ve gelecekteki fiyatları tahmin etmek için menkul kıymet ticareti yaparken mum grafikleriyle birlikte kullanılabilir. Çamdan grafiklerin daha okunaklı ve trendleri analiz etmeyi kolaylaştırmak için kullanışlıdır. Alan grafiği, çizginin altının belirli bir renk veya doku ile doldurulduğu çizgi grafikleridir. Alan grafikleri Kartezyen koordinat sisteminde ilk olarak veri noktaları çizilir. Noktalar arasında çizgiler birleştirilir ve son olarak tanımlanan çizginin altındaki alanın içi doldurulur. Çizgi grafiği, belirli bir zaman aralığında nicel değerleri gösteren ve tek tek veri noktalarını bağlamak için çizgilerin kullanıldığı bir grafiktir. Çizgi grafikler görselleştirmeye yardımcı olmak için düz çizgilerle bağlanan veri noktaları işaretleyicilerini kullanır. Birçok alanda kullanılan bu grafik türü zaman içinde değer değişikliklerini göstermekte oldukça faydalı olmaktadır. Renko grafiği sadece fiyat hareketini ölçen bir grafik türüdür. Renko kelimesi tuğla anlamına gelen Japonca renga kelimesinden türetilmiştir. Renko çizelgeleri yaratılması fiyat dalgalanmalarıyla belirlenen bir dizi tuğladan veya çubuktan inşa edilir ki bu da Japonca anlamını düşünürsek çok da tesadüf değildir. Renko bar konsepti çok basittir. İlk olarak tuğlaların boyutu kullanıcı tarafından önceden belirlenir. Fiyat en son tuğlanın üstünde veya altında kullanıcı tanımlı tuğla boyutundan daha fazla hareket ettiğinde grafiğe yeni bir tuğla eklenir. Kagı grafiği belirli bir ürünün fiyat hareketlerini bir dizi çizgi deseniyle görselleştirerek belirli arz ve talebin genel düzeylerini görüntülemek için kullanılır. Kagı grafikleri zamandan bağımsızdır ve önemli fiyat hareketlerinin daha net gösterilmesini sağlamak için diğer finansal grafiklerdeki örneğin mum grafiği karmaşayı filtrelemeye yardımcı olur. Şema üzerinde oluşan desenleri yorumlayabilmek bu tür grafikler için anahtardır. Şekil grafiği bu grafik türü arz ve talep arasındaki değişimi en iyi yansıtan grafiktir. Sıfır grafikteki düşüşleri, X işaretleri ise yükselişleri göstermekte ve hisse senedinin fiyatı önemli ölçüde değiştikçe bir sonraki kolon kullanılmaktadır. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki temel eğitim videosunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.